Herkese merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda YouTube'da nasıl canlı yayın yapabileceğinizi göstereceğim. Ekstra olarak neler yapmanız gerektiğini ve program ayarlarını göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi benim YouTube kanalımı görüyorsunuz. Canlı yayın yapmak için ilk önce şurada bir oluştur butonu var. Bu oluştur butonuna buradan canlı yayın yapa basabilirsiniz. YouTube Studio'ya gidip de aynı şekilde oluşturdan canlı yayın yapa basın. Daha sonra böyle bir ekran gelecek karşımıza. Denetim odasına hoş geldiniz diyecek. Sizde ilk defa canlı yayın yapacaksınız. 24 saat bir bekleme süreci var. 24 saat bekleme sürecinden sonra canlı yayın yapmaya başlayabileceksiniz. YouTube size izin verecek. 24 saat sonra bu videoyu tekrar izleyebilirsiniz eğer YouTube Studio'ya ilk defa canlı yayın yapmak için giriyorsanız. Şimdi buradan şimdi veya ileri tarih için canlı yayın seçeneği var. Ben şimdiden başlat diyorum. Yerleşik webcam canlı yayın yazılımı. Yerleşik webcam nedir? Bir tane kamera koyarsınız. Sadece kameralı yayın yaparsınız. Canlı yayın yazılımı da yayıncıların kullandığı yazılımlar. Yani şöyle OBS yazılımı. Şu an beni gördüğünüz kısım. Bu yazılımı da göstereceğim. Ben bunu canlı yayın yazılımından size göstereceğim. Şöyle dedik. Şimdi burada bir sürü ayar var. Şunu bir kapatalım. Buradan başlığı, açıklama kısmına, görünürlük, kısıtlamaları, kategoriyi, küçük resmi, oynatma listelerini, video yükler gibi canlı yayınımızın ayarlarını buradan yapabiliyoruz. Burasını geçtik. Canlı sohbeti ayarlayabiliyoruz. Daha sonra para kazanmasını da ayarlayabiliyoruz. Mesela buradan para kazanmasını açık yapabilirsiniz. Eğer para kazanmanız aktifse. Buradan iptal dedik. Gördüğünüz gibi burada yayın anahtarı vesaire falan var. Şimdi bunlara geçmeden önce Google'a OBS yazıyoruz. OBS yazdığımızda ilk olarak OBS Studio diye bir kısım çıktı, site çıktı. Bu siteden canlı yayın yazılımımızı indireceğiz. Bu yazılım olmadan canlı yayın yapamayız. Burada Windows kısmı var. Buradan indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Basit bir kurulumu var zaten. Daha sonra böyle bir ekran gelecek. Sizde bu şöyledir. Şimdi gösteremeyeceğim. Çünkü video çekiyorum program üzerinden. Programı kurduktan sonra buradan yayın anahtarı, yayın URL'si falan var. Şimdi OBS'e girdiniz. Şu şekilde burayı açtınız, görüyorsunuz. Buradan yayın kısmı var. Ayarlardan yayın kısmına giriyorsunuz. Buradan hizmet var. Buradan hizmeti YouTube RTMPS artık nasıl okunuyorsa. Burada diğer yayın servisleri de bulunmakta. Buradan YouTube'u seçiyorsunuz. YouTube RTMPS olarak geçiyor. Burada gördüğünüz gibi RTMP yazıyor. Bu şekilde yayın anahtarımızı seçtik. Sunucuyu ellemeyin. Yayın anahtarınızı şuradan kopyalayarak şuradan kopyaladınız, mesela buraya yapıştırdınız. Burada gözükmez yayın anahtarınız. Yayın anahtarınızı kesinlikle kimseyle paylaşmayın, çünkü başkası sizin yayınınızı açabilir. Buradan önerilen ayar sunuyor ama biz bu ayarları yapmayacağız. Şimdi yayın ayarlarımızı yaptık. Yayın sunucusuyla, YouTube sunucusuyla bağlandık. Buradan uygula dedik. Artık yayın yapmaya hazırız. Ne demek bu? Yayına başlat butonuna bastığımda yayına geçeceğim demek. Daha sonra burada yayın gecikmesini ayarlayabiliyorsunuz. Normal gecikme, düşük gecikme, ultra düşük gecikme. Siz bunu normalde kullanın. Çünkü normalde kullanmazsanız çok böyle yayında kasmalar, droplar olabilir. Buradan ekstra yayına delay, yani gecikme ekleyebiliyorsunuz. Burada o kadar fazla şey yok, detay yok. İzleyici etkinliği, akış sağlığı durumu vesaire vesaire yazıyor. YouTube sayfasından detaylı bir ayar yapamıyoruz. Zaten buradan ayar yapmayacağız. Yayın programımıza girdiğimizde ayarları tıklıyoruz buradan. Ayarlara girdiğimizde çıkış kısmı var. Bizim en önemli kısmımız çıkış kısmı. Buradan çıkış modunu gelişmiş alın. Kodlayıcıyı yayın kısmından kodlayıcıyı X264 veya ekran kartınız varsa ekran kartını seçin. X264 işlemci oluyor. Nvidia falan AMD yazıyorsa ekran kartıdır. Benim tavsiyem yayınlarınızı ekran kartınız ile yapmanızdır. İşlemciniz o kadar güçlü değilse ekran kartınıza vermenizi tavsiye ederim. Daha yayınlarınız daha sağlıklı olur. Daha sonra çıkış yayından boyutlandır. Bu kısım yayın çözünürlüğünüzü ayarlamanızı sağlar. Şu an ben videoda olduğum için bu ayarları elleyemiyorum daha doğrusu. Anlatıyorum. Ekrana resimleri koyarım ben videoyu çektikten sonra. Bit hızı kısmı. Bit hızı çok önemli bir kısım. Mesela speed test yazdık. Buradan speed test by Ookla diye bir siteye girdik. Bu siteden go dedik. Buradan upload hızımızı ölçmemiz gerekiyor. Upload hızımıza göre bitrate'i vereceğiz.
Upload hızımız ne kadar yüksekse o kadar kaliteli yayın yapabiliyoruz. Upload hızımız ne kadar yüksekse dediğim gibi o kadar iyi yayın yapıyoruz derken mesela upload'ınız 5 ise upload'ınızın 3000 falan verin. 2500, 2700, 3000 civarı verin. 5 ise 2 megabit size falan kalsın yani. Gördüğünüz gibi benim şu an 38 download var. 38 download benim işime yaramaz. Download daha doğrusu işime yaramaz. Benim işime yarayacak olan yer upload kısmı. 5.39 çıktı. Normalde daha yüksek çıkıyordu. Şu anda düşük çıktı. Nedenini bilmiyorum. Şimdi 5.39'dan söyleyeceğim ben size. 5.39 ise buraya 3200 civarı veriyorum ben. 3200 civarı veriyorum. Daha sonra anahtar kare aralığını burada Google'ın bizler için hazırlamış olduğu bir rehber var. Canlı yayın rehberi YouTube için. Burada gördüğünüz gibi çözünürlükler var. Kodlayıcı ayarları yazıyor. Buradan mesela siz bitrate hızınıza göre bakmak istiyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi video bit hızı aralığı 1500-4000 bitrate arası 720p yapabiliyor musunuz? Mesela ben 3200 verdim. 720p yayın yapabiliyorum buradan. Çözünürlüğü 720p olarak ayarlayabiliyorum. Daha sonra aşağıya geldiğimizde burada şeyler yazıyor. 30 fps, 60 fps. Siz tabi 30 fps yapın. Daha sonra anahtar kare frekansı, yani şu kısım, burasını 2 yapın. Önerilen YouTube'un önerdiği 2. Daha sonra CPU kullanım, bu ekran kartında daha farklı ekran kartı olarak söylüyorum. Mesela buraya geldiğimizde sizde de böyle kodlayıcı Nvidia diye işaretleyin ekran kartınızı kullanmanızı tekrardan tavsiye ediyorum. Daha sonra aşağıya geldiğimizde bit hızı kısmı. Videoda ben 30.000 kullanıyorum. Yayında 3200 dediğim gibi. Anahtar kare aralığını 2 yapın. Daha sonra ön tanımlı kısım ekran kartında performans kullanıyorum. İşlemci kullanıyorsanız VeriFast kullanın. Daha sonra profili main yapın. İki kısımda da işlemci ve ekran kartında da main yapın. İşlemcide başka ayar yok ama ekran kartında ileri bakma ve psiko görsel ayarlamayı etkinleştirip bu kadar, yani bu ikisini etkinleştirin. Yayın çıkış ayarlarımız bu şekilde. Başka yapacağımız yayın ayarı yok. Diğer ayarlar sizin şeyinize kalmış. Size kalmış ayarlar. Evet, hızlı bir şekilde sizlere YouTube'da canlı yayın yapmayı gösterdim. Kartlar kısmından yayın derslerimize, yayın eğitim derslerimize bakabilirsiniz. Burada hızlı bir şekilde size hem OBS'i kullanmayı gösterdim, hem canlı yayın ayarlarını, hem de YouTube'da nasıl canlı yayın yapabileceğinizi gösterdim. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hala değilseniz kanalıma abone olup videoyu beğenip yorumlarda bir şeyler yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kartlardan diğer videolarıma da kesinlikle göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. You think that you're the man.